Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir konudan bahsedeceğiz. Nasıl daha hızlı dil öğrenebiliriz? Yanımda harika bir arkadaşım var. Yunus, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba herkese, iyiyim, teşekkür ederim ve heyecanlıyım. Çünkü bu konu benim de tam ortasında olduğum bir süreç. Yeni bir dil öğreniyorum ve bazı şeyler gerçekten işe yarıyor. Kesinlikle. Malum yeni bir dil öğrenmek artık herkesin gündeminde. Ama bu süreci hızlandırmak, eğlenceli hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak bazen zor olabiliyor. Biz bugün hem kendi deneyimlerimizi paylaşacağız hem de bazı etkili yöntemlerden bahsedeceğiz. Evet, şunu fark ettim. Dil öğrenme süreci kişiden kişiye değişiyor. Ama hız herkesin ortak isteği. Çünkü bir dili öğrenmeye başladığımızda bir an önce o dili konuşmak, anlamak istiyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Ama burada da sıkça yapılan hatalar devreye giriyor. İnsanlar hızlı öğrenmek adına kendilerine fazla yükleniyor. Ya da çok karmaşık kaynaklarla başlıyorlar. Bu da süreci zorlaştırıyor. Evet. Mesela ben ilk başlarda sırf gramer odaklı çalıştığım için çok sıkıldım. Ama sonra daha eğlenceli yöntemler bulunca hem motivasyonum arttı hem de daha hızlı öğrendim. İşte tam da bu yüzden eğlenceli ve etkili yöntemleri bugün konuşacağız. Sence bir dili öğrenmeye başlarken en önemli şey nedir? Temel hedef belirlemek. Mesela bu dili neden öğrenmek istiyorum sorusuna cevap bulmak. İş mi, seyahat mi, akademik bir hedef mi? Çünkü bu hedef hem çalışırken motivasyonunu arttırıyor hem de hangi konulara odaklanacağını belirliyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben mesela bir dili öğrenmeye başladığımda ilk iş kendime hızlıca nasıl konuşmaya başlarım diye sordum. Gramer ya da akademik kısımlar bir kenara, önce kendimi ifade edebileceğim pratik kelimelere odaklandım. Çok mantıklı. Zaten araştırmalar da gösteriyor ki dil öğrenmeye ilk başta günlük ifadelerle başlamak çok daha etkili. Mesela nasılsın gibi basit cümleler ya da bunu nasıl söylerim gibi sorular çok işe yarıyor. Aynen öyle. Ben buna bir de seviyene uygun kaynak bulmayı eklemek istiyorum. Mesela sıfırdan başlıyorsan çocuk kitapları ya da basit videolar izlemek çok daha keyifli ve etkili oluyor. Evet, çok doğru. Şimdi biraz daha pratik önerilere girelim mi? Günlük rutinlerde neler yaparak dil öğrenme sürecimizi hızlandırabiliriz? Benim en büyük sırrım her gün az ama düzenli çalışmak. Yani günde 10-15 dakika bir şeyler yapmak bile uzun vadede çok fark yaratıyor. Aynen. Bunun için harika uygulamalar var. Duolingo, Memrise ya da Anki gibi. Özellikle kelime ezberlemek için birebirler. Ama burada önemli olan bu uygulamaları sadece tamam yaptım demek için değil. Gerçekten anlamak ve kullanmak için kullanmak. Bir de bence öğrenirken pasif ve aktif öğrenme dengesine dikkat etmek lazım. Sadece dinlemek ya da izlemek değil. Bir yandan da yazmak, konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Ben mesela İngilizce öğrenirken günlük tutmaya başlamıştım. Çok basit cümlelerle bile olsa her gün bir iki paragraf yazmak öğrendiğim kelimeleri pekiştirmemi sağladı.
Şimdi biraz eğlenceli yöntemlerden bahsedelim mi? Dil öğrenmek sadece kitaplarla olmaz sonuçta. Tabii. Mesela benim favorim sevdiğim dizileri ve filmleri orijinal dilde izlemek. İlk başta altyazıyla başlıyorum. Sonra yavaş yavaş altyazıyı kaldırıyorum. Kesinlikle. Ben de müzik dinlemeyi çok seviyorum. Yeni bir dil öğrenirken o dilde şarkılar dinlemek ve sözlerini anlamaya çalışmak hem çok keyifli hem de çok öğretici oluyor. Biliyor musun? Bir de dil partneri bulmak inanılmaz etkili. Artık Tandem, HelloTalk gibi uygulamalarda kendi seviyene uygun insanlarla pratik yapabiliyorsun. Kesinlikle. Hem konuşma pratiği yapıyorsun hem de kültürel bir şeyler öğreniyorsun. Son olarak bu süreçte motivasyonu yüksek tutmak çok önemli. Çünkü dil öğrenmek uzun soluklu bir yolculuk. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Benim motivasyonumu korumak için yaptığım şeylerden biri küçük başarıları kutlamak. Mesela yeni bir cümle kurabiliyorsam ya da bir şarkının sözlerini anladıysam kendime güzel bir ödül veriyorum. Çok doğru yapıyorsun. Ve hatırlatmak lazım. Hata yapmak çok normal. Hatta ne kadar çok hata yaparsan o kadar hızlı öğreniyorsun. Evet, önemli olan denemek. Ve lütfen unutmayın, bir dili öğrenmek sadece kelimelerden ibaret değil. Bir kültürü öğrenmek demek. Evet, bugün dil öğrenme sürecini hızlandırmanın yollarını konuştuk. Umarım size ilham verebilmişizdir. Evet, kesinlikle eğer sizin de farklı yöntemleriniz varsa bize mutlaka yazın. Belki bir sonraki bölümde sizin önerilerinizi de paylaşırız. O zaman şimdilik hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.